Merhaba sevgili Richfluencer ailesi. Bana yatırım fonları konusunda en önemli nokta ne derseniz 1. Profesyonellik derim. 2. Çeşitlendirme. 3. Ciddi olarak zaman kazanma. Peki bu konuştuğumuz konularda sizce çok mu parlak? Yani biz mutlaka o zaman bütün paramızı bir yatırım fonuna yatırıp rahatça orada ayağımızı uzatalım mı dersiniz? Ona da hayır derim. Çünkü yatırım fonlarında da dikkat etmeniz gereken noktalar var. Öncelikle özellikle Türkiye'de yatırım fonu komisyon ücretleri inanılmaz seviyelerde. Tabii ki her fonun kendine ait işletme maliyetleri farklı olabiliyor. Bunun için de gerçekten baktığınız noktada fonun yönetim ücretine çok dikkat etmeniz lazım. Peki bunu nasıl mı anlayacaksınız? Yani yüksek mi düşük mü? Şöyle anlayabilirsiniz. Örnek vereyim mesela bir tane fon var. Yılda size %10 sağlıyor. Baktınız geçmiş getirilerine. Böyle bir beklentiniz var. Yani bu fon bana %10 getirir beklentiniz var. Sonra fona giriyorsunuz, bakıyorsunuz işte yönetim ücreti %1,5. Sonra başka bir fon araştırmaya devam ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun yönetim ücreti getirisi iyi ama yönetim ücreti acaba biraz daha bu getirilerde bulabilir miyim daha düşük yönetim ücretli diyorsunuz. Araştırırken işte B isimli bir fonu buluyorsunuz. Bu fonun yönetim ücreti bu sefer %0,5 yani binde 5 oranında. Onun da böyle geçmiş getirilerine bakıyorsunuz. O da yaklaşık %8 gibi bir oran karşınıza çıkıyor. Ondan sonra düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki şöyle kabaca çıkarıyorsunuz. Biri 8,5, öbürü 7,5. O zaman diyorsunuz ki ilk fon bana daha fazla para kazandırır deyip ilk fonu tercih ediyorsunuz. İşte ben eğitimlerimde hep bunu anlatıyorum. Birinci seviye düşünme, ikinci seviye düşünme diye. Bu da ancak işte finansal bilgiyle oluyor. Birinci seviyeye düşünen insan şunu yapıyor. %10 getirse %1,5 çıksa %8,5 elime kalır. Öbüründe %8 getirse işte binde 5 çıksa orada da %7,5 kalır. Bu hesabı yapıyor. Ve ona göre hemen ne yapıyor? İlk işte A diyelim. A fonu tercih ediyor. Ama biz finansçılar onu böyle yapmıyoruz. Diyoruz ki birinde %1,5, öbüründe binde 5. Ve bunu örneğin bu fonu 20 yıl tutacağımızı varsayıyoruz. Ve 20 yılda bu fon ücretinin aslında totalde neye denk geldiğini hesaplıyoruz. Gerçekten de bunların arasında ben böyle bir çalışma yaptım. 20 yılda A fonunu alanlar yani düşük bunun getirisi çok yüksek. Yönetim ücreti ona göre hani birbirinden çıkardığımızda daha karlı gibi görünüyor olsa da bileşik etkiyle beraber 20 yıl içerisinde emin olun B'nin getirisi A'nın getirisinin %15 belki de %20 şeklinde üstüne çıkabiliyor. Şöyle bir bilgi aklınızda kalsın. Yani en azından unutmazsınız diye söylüyorum. Yapılan analizler kabaca şunu gösteriyor. Yönetim ücretlerindeki %1'lik bir fark 30 yıl sonunda toplam getiride %25 ile %30 arası bir fark oluştuğu gözleniyor. Yapılan analizler bununla ilgili şunu gösteriyor ki bu aradaki komisyon ücretlerindeki %1'lik bir ek fark 30 sene içerisinde getiride %25 ile %30 arası bir fark yaratıyor. O nedenle ilk söyleyeceğim şu ki komisyon ücretlerine çok dikkat edin. Sonrasında işte ben bundan daha fazla kazanıyorum dediğiniz şey aslında uzun vadede sizi üzebilir. Yani birinci seviyede bakacağınız şey her fonun işletme ücretleri. Eğer ücret yüksekse unutmayın ki uzun vadede getirinizi sınırlar. Bu nedenle de ücret yapısını öncelikle iyi anlamanız lazım fona yatırım yaparken. Ben genel olarak yaptığım eğitimlerde konuşurken, bu yatırım fonları hakkında konuşurken kişilerin bana söylediği yatırım fonunu neye göre seçiyorsunuz dediğimde hep geçmiş getirilerine odaklandığını söylüyorlar. Ben de kendilerine şöyle söylüyorum. Siz bir doktora gittiğinizde sadece kanınızdaki tek bir değere göre doktor size bir teşhis koyuyor mu? Koymuyor. Aynı geçmiş getiriler de böyle. Evet, geçmiş getiriler bir fonun yönetiminin ne kadar başarılı olduğu, performansının ne kadar iyi olduğunu gösterir. Bunu birçok arkadaş hisse seçimlerinde de böyle yapıyor. Diyor ki hisse işte son 5 yılda bu kadar kazandırmış. Hemen gideyim o hisseyi alayım. Arkadaşlar geçmiş getiriler tabii ki bize güzel bir referans, bir fikir ve karar noktasında bize bir destek sağlayıcı olabilir. Ama geçmiş getiriler, nasıl geçmiş şartlar bugün aynı şartlar olacak diye bir şey yoksa geçmiş getiriler de sonraki getirileri garantilemez. Aynı şekilde geçmişte iyi bir getiri sağlamayan bir fon gelecekte aynı performansı gösterir, yine düşük getiriler getirir gibi bir düşünceye de kapılmayın. Bunun
araştırma zeminine bakıldığında geçmişte yani son 5 yılda yapılan getirinin yani performansın gelecekteki getiriyi tahmin etmedeki başarısının %30 %40 olduğu düşünülüyor. Yani aslında geçmiş getiriye baktığınızda ve ona göre bir fona yatırım yaptığınızda başarı oranınız %30 ve %40'ta kalıyor. Yani güvenilirlik oranı bu. 5 yılın dışındakinden geri kalan döneme baktığınızda yani 5 yıl sonrası için 10. yıl 20. yıl gibi baktığınızda ise bu güvenilirlik seviyesi %30 %40 bareminden %10 %20'ye kadar düşüyor. Kıssadan ise söylemeye çalıştığım şu: geçmiş getiriler, özellikle son 5 yıldaki getiriler, son 5 yılda işte ülkenin başına gelenler, işte krizler, yaşanan savaşlar, bu süreçten o fonun nasıl sağa çıktığı, nasıl davranış gösterdiği gerçekten bize doğru bir referans noktası oluşturuyor. En azından fonu yönetenlerin bu konudaki tutumları, bu konudaki yaptığı hareketler ve manevralarla bu fonu ayakta tutabilmek için verdiği mücadele sonunda gelen performansları bizlere gerçekten güzel bir referans noktası oluşturuyor. Ama bu şuna denk gelmemeli. Yani son 5 yıl içerisinde istediği performansı sağlamayan bir fonun sonraki 5 yılda sağlamayacağı anlamına gelmemeli. Çünkü birçok fon ilk dönemlerinde bazen istediği performansı tutturamasa da sonraki dönemlerde gerçekten beklenenden iyi performans gösterebiliyor. Kendinizi böyle fikirlerle lütfen tek bir çerçeveye bakarak kısıtlamayın. Çünkü unutmayın ki fonu yönetenlerin, kişilerin de kaygıları var. Yani bu fonu yöneten kişiler mesela ellerindeki katılımcı sayısını kaybetmek istemiyorlar. Böylece bu iki şeye neden oluyor. Ya performanslarını daha iyi hale çekiyorlar. Daha fazla katılımcı toplayalım. İşte daha büyük bir fon alalım diye uğraşıyorlar. Ya da gerçekten çok büyük bir fon olduklarında evet piyasada güçlü oluyorlar ama aynı anda esnekliklerini kaybedebiliyorlar. Fon yöneticisi bu sefer şu duyguya girebiliyor: aman daha agresif, yani daha fazla risk gerektiren araçlara girmeyeyim. Elimdeki katılımcıyı kaybetmeyeyim. Atıyorum gerçekten bir kazanç potansiyeli var. İşte ihtimali yüksek. Belki daha küçük bir yatırım fonu olsaydı buna girerdi. Çünkü katılımcı toplaması lazım. Yani bazı alınabilir risklere girerdi. Ama çok büyük bir fon olduğunda bazı alınması gereken risklere de giremeyebiliyor. Bu da aslında fon yöneticisinin büyük fonlar yönettiği için bazı korkular taşımasını da barındırıyor. O yüzden hep söylüyorum, yani yatırım fonlarına bakarken de lütfen mutlak doğrularla çalışmayın. Biz buna çapraz doğrulama diyoruz. Yani kafamızda bir işle alakalı bütün kriterleri tek tek belirliyoruz ve o kriterlerin birçoğunu aynı anda taşıyan fonları seçmeye çalışıyoruz ki gerçekten faydayı maksimize edebilelim. O yüzden de ben bir yatırım fonu seçerken gayet girerim. Fonun yöneticilerini birebir araştırırım. Bu yöneticiler daha önce nerelerde çalışmış, ne işler başarmış, neler yapmış, kriz dönemlerinde işte ne gibi hamlelerde bulunmuş ve fonu ne noktaya getirmiş gibi daha istisnai bilgilere ulaşmaya çalışırım. Çünkü bu bilgiler asıl bende çapraz kontrol sistemini harekete geçirir, onun doğruluğunu teyit eder.